Selamlar. Yakın çevrem tarafından çokça sorulan sorulardan biri şu. Yusufcum, ne zaman The Boys 4. sezonu inceleyeceksin? The Boys. Now that's a name I've not heard in a long time. Uzun zamandır bu ismi duymamıştım. Eskiden bu dizinin büyük bir hayranıydım. Hatta ilk sezonuna en iyi süper kahraman dizisi ödülümü bile vermiştim. Ve dürüst olmak gerekirse bugünlerde bir sanat eserine verilebilecek en büyük ödül nedir ki zaten? What? Bro, what are you talking about, man? Her neyse, süper kahraman türü zaten sıkıcı hale gelip tükenirken The Boys geldi ve tüm kuralları alt üst etti. Komik, şiddet dolu, saygısız ve alaycı bir yapıya sahipti. Karmaşık ve iyi yazılmış kahramanlar ve kötü adamlar ile onları çevreleyen bir sürü gri karakter barındırıyordu. Ayrıca sahte kurumsal aktivizmden ünlü kültürüne, medya manipülasyonundan kültürel savaşlara kadar her şeyi acımasızca eleştiren bir hikayesi vardı. Bu tür bir diziden beklenebilecek her şey vardı. Yeah, right. 3. sezondan sonra diziden biraz uzaklaştım. Bunun sebebi süper kahraman hikayelerinden genel olarak bıkmış olmam ve bu türü ters yüz eden yapımların bile artık beni heyecanlandıramamasıydı. Ayrıca The Boys'un yaratıcı bir eser olarak nereye gittiğini görebiliyordum. Karmaşık, çok yönlü karakterler yavaş yavaş basit parodilere dönüşüyordu. Ana hikaye sıradan ve tahmin edilebilir bir hale geliyordu. Ve zekice yazılmış hiciv her sezon biraz daha açık, taraflı ve Hollywood'un her ürününde duyduğumuz tahmin edilebilir retoriklere dönüşüyordu. Kısacası The Boys artık ne havalıydı ne de ilginç. Güce karşı bir başkaldırı değildi, güç haline gelmişti. Sisteme isyan etmiyordu. Sistemin bir parçası olmuştu. Bir zamanlar isyankar, alaycı ve saygısız olan şey, artık bir zamanlar acımasızca dalga geçtiği güvenli, kurumsallaşmış, boş ve göstermelik aktivizmin başka bir sözcüsü olmuştu. Wow. Bu yüzden 4. sezonu izleyesim pek yoktu. Ama kim bilir, belki işleri toparlamışlardır diyerek izlemeye başladım. Stranger Things 3. sezonunun feci başarısızlığından sonra benim için son şansını tüketmişti. Ancak yapımcılar hayran şikayetlerini dikkate alarak muhteşem bir 4. sezonla geri dönmüştü. O yüzden belki burada da benzer bir şey görebilirim diye izlemeye karar verdim. Fakat önce Rotten Tomatoes'a gidip incelemelere göz attım. Tabii ki eleştirmenlerin incelemelerine değil. Çünkü aklı başında hiç kimse artık o satılmışların herhangi bir konuda söylediklerini umursamıyor. Seyirci incelemelerinden bahsediyorum. Çünkü günümüzde kaliteyi ölçmenin tek yarı güvenilir göstergesi bu. Okay. Ve evet, seyirci puanlarının 1. sezonda %90'lık zirvesinden 3. sezona kadar %75'e kadar düştüğünü gördüm. Bu aslında çoğu dizi için normal ama itiraf etmek gerekir ki 4. sezon tam anlamıyla uçurumdan düşmüş. Sanırım Game of Thrones'dan beri hayranların bir diziye bu kadar hızlı sırt çevirdiğini görmemiştim. İncelemelere bir göz atın. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Zaten izlediğimde yazılanların ne kadar yerinde eleştiriler olduğunu anlamıştım. Genel görüş şu: dizi, yazım kalitesini ve zeki karakterizasyonu, basit şok etkisi ve ucuz politik puan kazanma uğruna feda etmiş. Kısacası yazarlar artık iyi bir hikaye anlatmaktan ziyade kendi ideolojilerini dayatmakla ve karşıt görüşteki insanlara had bildirmekle daha çok ilgileniyor ve böyle bir strateji asla işe yaramaz. Doğal olarak hikayenin diğer tarafını görmek istedim ve Hollywood Reporter'da yapımcı Eric Kripke ile yapılan bir röportaja göz attım. Kendisi dizinin çok taraflı hale geldiği eleştirileri hakkında şunları söylemiş. Açıkçası bir bakış açım var ve bu bakış açısını dizide ortaya koymaktan çekinmiyorum. Diziye woke ya da başka bir şey demek isteyenler varsa bu sorun değil. Gidip başka bir şey izlesinler. Ama yaptıklarımız için özür dilemeyeceğim ya da geri adım atmayacağım. Nedense bu, eski bir hikayenin tekrarından başka bir şey gibi gelmiyor. Bir dizi popülerleşip ana akıma geçtiğinde yazarlar biraz fazla özgüven kazanıyor ve bunu kendi kişisel meselelerini platforma taşımak için kullanıyorlar. Hayranlar buna karşı çıktığında bu eleştirileri yapıcı bir şekilde dikkate almak yerine "siktirin gidin başka bir şey izleyin" diyerek tepki veriyorlar. And if you don't like my politics, don't buy my book. Right, well, as me told. You girls enjoy yourself.
Bu bakış açısı Amerikan çizgi roman endüstrisini batırmak için elinden geleni yapan ve ardından yaptığı şeyleri sevmeyen müşterilere çıkışan o salak kadını hatırlatıyor. Bu, eğlence sektöründeki "top benim, oyunu benim, istediğim gibi oynamıyorsanız topumu alır giderim" diyen çocuğun narsist bir yansıması. Sevgili Erik, sorun şu ki, diğer insanlar her zaman bizimle aynı şekilde düşünmeyebilir. Her zaman bizim inançlarımızı, görüşlerimizi ya da fikirlerimizi paylaşmayabilirler ve bu gayet normaldir. Akıllı, alçak gönüllü ve yaratıcı bir yazar, bu farklı gruplar arasındaki boşluğu iyi hikaye anlatımıyla kapatmanın yollarını bulur. Kötü bir yazar ise fikirlerini seyircisine zorla dayatmaya çalışır ve tepki aldığında sinirlenip içerler. Senin eskiden hangisi olduğunu ve şimdi hangisi olduğun kararını sana bırakıyorum. Okay. Sosyal medyada The Boys hakkındaki tartışmaları izlemek ilginç. Bu tartışmalar en iyi şu şekilde özetlenebilir. The Boys eskiden zeki ve eğlenceliydi. Şimdi sadece politika pompalıyor. Ve ardından cevap geliyor. Ağla biraz daha aptal. Bu dizinin her zaman sizin gibilerle dalga geçtiğini anlamaman çok normal. Sheer fucking hubris. Tamam, şunu açıklığa kavuşturalım. Evet, aklı başında insanlar bu dizinin ne olduğunu ve siyasi eğilimlerinin nerede yattığını biliyordu. Hiç kimse Homelander'ı yanlış anlaşılan bir kahraman olarak görmedi. Kimse Stormfront'a bakıp "biliyor musun, haklı olabilir" demedi. Ve kimse The Deep'in Starlight'a yaptıklarına alkış tutmadı. Bu dizinin politikası hiçbir zaman çok ince değildi. Fakat ilk birkaç sezonda yaratıcı odağı hala hikaye ve karakterler üzerindeydi ve bu yüzden dizi eğlenceliydi. İnanın ya da inanmayın, politik fikirleriniz zekice sunulup eğlenceli bir ürüne sarıldığında insanlar şaşırtıcı derecede açık fikirli olabiliyor. Fakat bu eğlence yerine vaaz vermek ya da seyirciye şirin görünmek üzerine kurulduğunda izleyici kitlenizi bölüp uzaklaştırıyorsunuz. Umarım buna değmiştir Erik. Umarım serinizi mahvetmeye, mirasınızı lekelemeye ve izleyenlerinizi diziye düşman etmeye değmiştir. Sizin 4. sezon hakkındaki fikirleriniz nedir? Sanıyorum beğeneniniz olmamıştır.